Mis gibi yemek tariflerinden kolay portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? Altı adet yani 2 kilo kadar kalın kabuklu portakal, rendenin ince tarafı ile gördüğünüz gibi rendeliyorum. Tüm portakallarımı rendeledikten sonra dilimleyerek soyuyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi ince ince doğruyorum ve tencereme alıyorum. Tüm portakalları doğradıktan sonra üzerine soğuk su ilave edip tencerenin kapağını kapatıp sabaha kadar bekletiyorum bu şekilde. Ertesi günü portakallarımı süzgece alıyorum ve acı suyunu döküyorum. Daha sonra üzerine tekrar soğuk su ilave edip yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynatıyorum. Ve tekrar süzgece dökerek acı suyunu atıyorum. Bu işlemleri portakalımın acısı gidene dek tekrarlıyorum. Yani tam 5 defa kaynatıp portakalın acı suyunu döktüm. Benim portakalımın acısı 5 defa kaynatmakla gitti. Siz de ara sıra tadına bakarak eğer acısı gitmediyse 4-5 defa ve hatta gerekirse daha fazla kaynatarak acısı gidene dek bu işlemleri tekrarlamanız gerekli. Son olarak portakal kabuklarımı süzgece alıyorum ve kenarda bekletiyorum. Şerbetimin yapım aşamasına geçiyorum. Tencereye 6 su bardağı toz şeker ekliyorum. 2 su bardağı su, 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum ve ocağa alıyorum. Tahta kaşık ile karıştırıyorum. Bu sırada reçelim fazla köpüklenmesin ve taşmasın diye 1 çay kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 çay kaşığı silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ve bir taşam kaynamasını bekliyorum. Bu sırada üzerinde oluşan köpükleri kevgir yardımıyla alıyorum.
Ve daha sonra süzgeçte bekleyen portakal kabuklarımı kaynayan şerbetin içine ekliyorum. Kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişireceğim reçelimi. Ocaktan almaya son 15 dakika kala 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Yaklaşık 10-15 dakika daha kaynatıyorum. Reçelimin kıvamını anlamak için küçük bir tabağa birkaç kaşık suyundan alıyorum ve derin dondurucuda bekletiyorum soğuması için. Evet, reçelimin kıvamı olmuş sayılır. Bir tık daha koyulaşmasını istiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar daha kaynatıyorum ve daha sonra ocaktan alıyorum. Reçelimi uzun süreli saklamak için sıcakken kavanozlara dolduruyorum ve kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Evet, kolay portakal kabuğu reçelim servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.